Bugün sizlerle güzel bir kremalı yaş pasta tarifi paylaşıyoruz. Bu ve bunun gibi denenmiş ve lezzet garantili tariflerin hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. İşe önce tabanı için çikolata içerikli bir kek yapmakla başlıyoruz. Bunun için sıvı yağı bir sos tenceresine aktarıp ısıtıyoruz. Isınan yağın içine çikolatayı ekleyip erimesini sağlıyoruz. Bu sosu ocaktan alıp içine kakao ekliyoruz ve topaklanma kalmayana kadar karıştırıyoruz. Bu kenarda biraz ılısın, o sırada diğer işlemleri yapalım. Derin bir kaseye yumurtaları kırıyoruz. Üzerine şeker ve vanilya. Hepsini çırpıyoruz. Yumurta böyle köpük köpük olmalı. Bu noktada hazırladığımız çikolatalı sosu ekliyoruz ve tekrar çırpıyoruz. Sonra da süt. Artık katı malzemeleri ekleyebiliriz. Her zamanki gibi eleyerek. Un ve kabartma tuzu. Hepsini eleyerek harca ekliyoruz. Azar azar ekleyip yumurtaları söndürmeden harca yediriyoruz. Hepsi bitince kek hamuru hazır demektir. Artık kalıba aktarabiliriz. 23 santim çapında bir kalıp kullanacağım. Kalıbın altına yağlı kağıt seriyor ve kenarlarını da yağlıyoruz. Artık harcı kalıba aktarabiliriz. Kekimizi 170 derecede önceden ısıtılmış fırının fanlı alt üst ayarında yaklaşık 35 dakika kadar pişireceğiz. O sırada kremayı hazırlayalım. Tereyağını bir tencereye alıp erimesini sağlıyoruz. Yağ eridikten sonra üzerine unu ve nişastayı koyup kavuruyoruz. Kavururken sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin ve bu işlemi kısık ateşte sürdürün. Un yeteri kadar kavrulup pürüzsüz hale gelince sütü ekleyip hızlıca karıştırıyor ve topaklanma kalmamasına dikkat ediyoruz. Ardından şekeri de ekleyip karıştıra karıştıra orta ateşte pişiriyoruz. Krema kaynayınca içine vanilya ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Şimdi bu kremayı sıcakken hemen ikiye ayıracağız. Ben bunun için terazi kullanıyorum ama siz göz kararı da yapabilirsiniz. Bu harçtan iki farklı renkte krema elde etmek için bir kaseye sütlü çikolata ekliyoruz. Krema sıcak olduğu için çikolata hemen eriyecek ve böyle bir kıvam alacak. Diğerine de beyaz çikolata ekliyoruz. Kremaları poşetle bu şekilde kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Artık keki ikiye bölüp pastayı yapmaya başlayabiliriz. Pastanın sabit durması için kelepçeli bir kalıp kullanacağız. Pastanın bir katını pasta tabanına koyup kalıpla sıkıştırıyoruz. Pasta kalıptan rahat çıkabilsin diye kenarına böyle bir pasta asetatı yerleştiriyorum.
Yağlı kağıt da olur. Keki sütle ıslatırsanız daha iyi oluyor. Kekin her yerine süt döküp yumuşamasını sağlıyoruz. Artık kremaları hazır edebiliriz. Kremalar iyice soğumuş. Kullanmadan önce mutlaka çırpmak gerekiyor. Önce beyaz olan krema. Ardından çikolatalı olanı. Kremayı kolay uygulayabilmek için ben sıkma torbasına aktarıyorum. Artık pastayı oluşturalım. Önce beyaz kremayı tamamen kekin yüzeyine sıkıyoruz ve bir spatula veya kaşık yardımıyla en üstünü güzelce düzlüyoruz. Sonra çikolatalı krema. Aynı şekilde bu kremanın tamamını beyaz kremanın üzerine sıkıp üstünü düzeltiyoruz. Lezzeti artırmak için biraz da fındık güzel olur. En üste kekin ikinci katını yerleştiriyoruz. Bu keki de sütle ıslatıyoruz yine. Bu pasta bu şekilde dolapta soğuyacak. Mümkünse bir gece. Pasta yeteri kadar soğudu. Üzeri için ganaj hazırlayalım. Kremayı sos tenceresine aktarıyoruz. Krema ısınınca içine çikolata ekliyoruz. Ben sütlü ve bitter çikolatayı bir arada kullandım. Çikolatayı sürekli karıştırarak erimesini sağlıyoruz. Tamamen pürüzsüz hale gelmesi gerekiyor. Çikolata tamamen eriyince içine fındıkları ekliyor ve karıştırıyoruz. Artık pastayı kalıptan çıkarabiliriz. Asetatı da dikkatlice sıyıralım. Kenar kısmında hafif bozulmalar olabilir. Bu şekilde kolayca düzeltebilirsiniz. Hazırladığımız ganajı kekin üstüne yayıyoruz. Ben ince bir katman şeklinde bu ganajı kekin sadece üstüne sürüyorum. Çünkü bu iki renkli krema görüntüsü kapansın istemiyorum. Ama siz ganaj miktarını artırarak pastanın tamamını da çikolata ile kaplayabilirsiniz. Keyifle yiyebileceğiniz nefis bir pasta tarifi daha. Yapımı da diğer pasta tariflerine göre çok daha pratik. Yapmanız gereken tek şey malzeme listesine bakıp pastayı denemek ve diğer tariflerimizi kaçırmamak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmak. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.